tatlı tatlı atışırlar. Biri sorar, biri cevaplar. Şerbetçioğulları dönüşümü anlatırlar. İnce ince detayları, görüşleri farklı farklı. Şerbetçioğulları. Evet, yayınımıza hoş geldiniz sevgili dostlar. Şerbetçioğulları'nda bu hafta ne konuşuyoruz demeden önce geçen hafta çok güzel performans ve kariyer yönetimi masadaydı. Çok güzel yorumlar aldık. Hepinizin katkısına kocaman teşekkür edelim. Ama yorumlara ve dönüşlerinize ihtiyacımız var. Lütfen devam edelim beğenmeye ve yorumlara. Bu hafta ise ERP dünyasının bel kemiğine ışık tutacağız. Çok sevdiğimiz 3 harflilerden biri. İlk kez ERP dünyasına girdiğimiz zaman o 3 harflerden korkmuştuk ama şimdi onlardan en sevdiğimiz birisi. MRP nedir diyeceğiz. Tabii stoklar neden şişer, üretimde neden bu eksikti diyeceğiz. Yani türlü türlü sorular gelecek gerçekten. Yani işte bugün bu soruların peşine düşeceğiz. İsterseniz hazırsanız tuşa basmadan önce, MRP çalıştır tuşuna basmadan önce Özer Hocama sözü ileteyim. Teşekkür ederim, sağ olun. Selamlar arkadaşlar, merhaba. Ya öncelikle şunu söyleyeyim, biz bu jingle'ı biraz daha uzun yapsaymışız keşke. Çok güzel, böyle çalarken ben böyle oynayarak girdim yayına. Yani ben de rejide şeyi kapatmayı unuttum. Videoyu kapatmayı unuttum. Arkada video kaldı. Evet, ben hala böyle oynuyorum böyle. Gerçekten çok keyifli geçiyor. Bu hafta 5. haftamız galiba. Evet, konularımız da çok güzel. Yani zaten hani sizlerle sohbet çok güzel. Bu hafta da MRP, yani bana uzak bir konu ama merak ettiğim sorular var. Yani biraz geçen hafta siz bana sordunuz ama bu hafta sıra bende. Bu işler sırayla biliyorsunuz Şerbetçioğulları'nda. O yüzden şu an sıra bende. Bakalım, merakla bekliyorum anlatacaklarınızı. O zaman ben de bu haftaki hem konu başlığımızı hem de girizgahı bir şöyle bir elden geçireyim dedim. Bu haftanın konu başlığı aslında planlasak da mı saklasak, planlamasak da mı saklasak, söylemesi bayağı zor. Ama bu konunun da yani planlamayla alakalı, üretim planlamasıyla alakalı, işte malzeme ihtiyaç planlamasıyla alakalı, kapasite planlamayla alakalı, kısıtlı kaynak planlamayla alakalı ufak tefek küçük anekdotlar paylaşacağız. Ve işte elimizden geldiğince de buradaki bizim ihtiyaç duyduğumuz, işletmenin ihtiyaç duyduğu konular hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Genel olarak durumumuz da böyledir. Buyurunuz efendim. O soruları sorarak başlayabilirsiniz. Hocam MRP nedir? Ben bilmiyorum. 3 harfli bir şey ama MRP nedir? Yani ERP'nin neresinde bu arkadaş? Böyle başlayalım. Yani MRP olmazsa olmaz mı dijital dönüşümde? Yani ya olur ama güdük olur. Yani eğer MRP kullanmayacaksanız Excel kullanın. Yani size bir planlama ihtiyacınızı karşılayacak bir çözüm aramıyorsanız şayet aslında MRP kullanmak ve onun için zaman ve para harcamak size ihtiyaçlarınızı karşılamayabilir. Şöyle ki MRP'yi böyle kısaca bir tanıtayım isterseniz, hani ne işe yarar, ne olur gibisinden. Ondan sonra da bir sizin veya işletmenin ne kadar ihtiyacı var ondan bahsedelim. Şimdi MRP aslında şu. Öyle bir üretim sürecim olacak ki hiç stok barındırmayacağım. Müşterilerimin ihtiyaçlarını tam teslim tarihinde göndereceğim ve ona istinaden de ödemelerimi düzgün bir şekilde alabileceğimi hesaplama yöntemidir aslında. Yani ERP dediğimiz kurumsal kaynak planlamanın üretim tarafındaki, fakat bütün o işletmenin bütün birimleriyle ilgilenen bir metodolojidir, bir yaklaşımdır aslında MRP. MRP şöyle bir mantaliteyle başlar kısaca. İşte bir satış siparişi gelir. Satış siparişinin içindeki malzemelere göre, içindeki ürün ağaçlarına göre bir satın alma talep listesi oluşur. Sonrasında bu içerideki yine ürün ağaçlarına göre bir iş emirleri oluşur. O iş emirlerinin içerisindeki rota operasyonlara göre bir kapasite ve bir iş merkezine göre bir iş emirleri süreçleri yürür. Sonrasında da bunların satın alma işlemleri, bunların depoya giriş işlemleri, bunların üretimde iş emrinin yürütülme işlemleri, sonrasında bunların fatura girişleri, muhasebenin fatura girişleri, sonrasında bunların işte mamul oluşup sevkiyat işlemleri gibi aslında ERP'nin
lojistik birimlerini de için içerisine katan en önemli yaklaşımıdır MRP. Yani MRP olmadan dijital dönüşüm olur. Hatta geçen gün incelediğim bir bu yeni webde çalışan ERP'lerden, mor olanlardan bir tanesinde, biraz da dedikodu, sektör dedikodusu, MRP yok. MRP gibi çalışma mantalite var, yani şöyle çalışıyor. Senin ürün ağacına göre, rotan operasyona göre bir şey çıkarıyor, hani bir ihtiyaç listesi çıkarıyor ama tekrar çalışmıyor onun üzerine veya işte tekrar bir hesaplama yapmıyor gibi bir yaklaşım, metodoloji geliştirmişler. MRP aslında dediğim gibi bütün işletmenin bel kemiği ve onun çıkarmış olduğu sonuçlara göre işletme pozisyon alıyor. Onun yüzünden dijital dönüşümde bence en önemli nokta MRP'nin olup olmaması. Yani MRP çalıştır dediğimizde gidip ERP'nin kulağına benim şuna mı ihtiyacım var diyor direkt. Ya da neye ihtiyacım var diyor. MRP şöyle, MRP çok iyi öğrenen bir öğrenci aslında. Diyor ki kardeş diyor, sen de diyor bir mamul üretebiliyor olmak için senin elinde ne tür bilgi var diyor. Diyor ki sen bu mamulü üretebiliyor olmak için hangi ham maddeyi kullanırsın? Hangi yarı mamulü kullanırsın? Bunları işleyebiliyor olmak için hangi iş merkezlerini kullanırsın? Yani bunu eğer misin, büker misin, kaynatır mısın, ne bileyim işte bir kazana mı daldırıp çıkartırsın, üzerine boya mı yaparsın ve bunları kaç saniyede yaparsın, kaç dakikada, kaç günde yaparsın? Bunları sen tek başına mı yaparsın, başka fasonla mı gönderirsin, başka kişilere mi yaptırırsın? Sen yaparken buna ne kadar çok maliyet harcarsın? Efendim söyleyeyim, işte bunların hepsinin sonuçlarını MRP senin ona verdiğin datayla bir harman yapıp, bir torba yapıp, burası çok önemli torba olması, burası çok önemli, aklıma birisi geldi, bir torba yapıp o torbanın içerisinden bir hesaplama sonucunda sana bir ihtiyaç planı ortaya çıkarır. Der ki sen eğer şunları şu tarihler arasında temin edebilirsen ben de sana bunların şu şekilde yapılabileceğini öngörüyorum der. Ve der ki işte hadi bakayım sana böyle hop sana bu kadar data, hadi bunların içerisinden sen ihtiyaçlarını karşıla ve ona göre de sürecini yürüt der MRP. Ama torba burası önemli. Buyurun. Evet. Hocam şöyle bir soru var aklımda. Şimdi bu anlattıklarınızdan aslında böyle hani yalın dönüşümle ilgili çalışan arkadaşlara da konular çıkar gibi geliyor. Yani yalın üretimi de yakından ilgilendiren bir şey. Yani çünkü birçok yalın üretim böyle mekanizmasına baktığımız zaman hani piyasada anlatılan, onların da aslında hani stoksuz değil mi? Daha böyle verimli, hem alanları hem depoyu hem o üretimden. Orada yalıncıları kızdıracak bir şey söyleyeyim. Yani evet. Yalıncıları karşımıza alacak bir cümle söyleyeyim. ERP yalın sevmez, yalın ERP sevmez. Tamam mı? Yani yalındaki ihtiyacının ortaya çıkan o beyaz tahtalarda, whiteboardların önünde senin fişlerle işte şu işlemini şu tarihe bitirelim, bu işlemi bu tarihe bitirelim veya just in time yapalım. O just in time'da o malzeme gelsin. Gelmediği zaman işte bizim yani malzemenin gelmediği durumu düşünmek bile istemiyorum gibi bir yaklaşım vardır yalının genellikle. Ama ERP o şekilde davranmaz. ERP biraz daha ya bugün gelmediyse bak bu gelmeyecek, gelmedi, bak geç kalıyoruz gibi bir bilgilendirmeyi daha farklı bir fonksiyoneliteyle yapar. O yüzden evet, yalın mantalitesi aslında yalın derken bütün işletmenin mantalitesi. Yani işletmelerin en çok yapmak istediği şey başta da söylediğim gibi para kazanalım. Stok tutmayalım, stok maliyetim olmasın. Ödemelerim hızlıca gelsin. Herkes mutlu olsun yani. Bunu ERP de aynı şey istiyor, yalın da aynı şeyi istiyor. Onun yüzünden temelde evet aynı noktadalar ama birbirleriyle çok da iyi anlaşamadıklarını gayet net söyleyebilirim. Ya orada yani anlaşamamalarını ben anlamıyorum tabii. Yani aslında baktığınız zaman yani şu anda yalın danışmanlığı yapan çoğu kişi de dijital dönüşüm işine giriyor. Yani dijital dönüşüm danışmanlığı yapıyor. Bir şekilde ERP'lerde bu sürecin olmazsa olmaz olduğunun farkına varıyorlar yani. Çünkü şöyle hocam baştan sona söylediğin süreç aslında fabrikanın hani o malzemenin girişinden fabrikadan çıkışına kadarki süreç. Hatta tek başına girmiyor. Bir tane giriyor ama 5 tanesiyle, 100 tanesiyle, 1000 tanesiyle birleşerek çıkıyor. Dolayısıyla bunların konfigürasyonu vesaire, bunların yani tabii ki üretim tarafı MRP'nin konusu değil ama o baştan sona anlattığın süreçte aklımda şey var. Yani takıldığı yerler mesela hani bizi izleyenler de şunu merak ediyordur. Bu MRP'yi çalıştırırken nerede patlar? Nerede işte bir ERP'de bunu yapmak isterken nelere dikkat etmeliyiz? Yani hemen aslında onu biraz daha geç söylemeyi planlıyordum. Hani şeyin sonuna doğru hani insanların hevesi kırılmasın diye.
MRP bir torbadır. MRP izlenebilirliği bozacak bir mantalitedir. Yani senin hesaplamaları şöyle yapar. Der ki senin şu tarih aralığında veya planlama yöntemine göre, birazdan belki lafı gelirse anlatırım. İşte ileri planlama, geri planlama, planlama türleri, lot by lot planlama gibi. Bir planlama yöntemine göre senin ihtiyaçların ve talepleri toplayarak açar. Yani şunu söyler. Der ki A, B, C müşterileri var. Bunların hepsi de aynı üründen 5'er tane istiyor. Aşağıya 15 tane mamul üreteceksin. Bunun içinde şu kadar ihtiyacın var diye aslında total bir iş emri mantalitesi açar. Bunun yanında izlenebilirlik için birkaç yeni yöntemler var ama genelde torbalama yöntemi yapar. Bu da şunu bize getirir. Bu malzemeyi eğer ben X bir kişi için üretiyorsam veya bu ürettiğim malzemede bir problem çıktığı zaman geri dönüp ben bunu kimin için üretmişim sorusunu sormak zorundaysam MRP orada çatlar. Yani MRP bu sorunun cevabını veremez. MRP bir torbadır. Neden? O zaman MRP'yi niye kullanıyorum ya da neden kurmak istiyorum? Asıl amacım izlemek değil mi zaten? İşte aynı bu soruyu soran arkadaşlar şunu bulmaya başladılar. Birçok yaklaşım var. Mesela PMRP diye bir şey var. Yani proje bazlı MRP. Diyor ki işte ben diyor bir satışı diyor bir projelendirirsem, proje mantalitesine koyarsam bu sefer onun için yapmış olduğum bütün satın almaları, bütün iş emirlerini, bütün maliyetleri o proje bazlı yapabilirim diyor. Veya dinamik sipariş takibi mantaliteleri var. Diyor ki bir siparişe ben bir numara vereyim. O sipariş için açılan bütün talepler ve bütün siparişler bir ağacın içerisinden gelsin ve buna bir bağıntısı olsun. Müşteriye de ben bu ağacın kodunu vereyim. O kodu verdiğim zaman mesela diyelim ki müşteri o mamulün içerisinde herhangi bir değişiklik yapıldığı zaman o ağaçta onun izini bulabildikleri için gidip bak buna bu şekilde bir yedek parça gönderebiliriz diyebilsin. Veyahut ne bileyim biz buna şu işlemleri yapabildik diyebilsin. Yani dinamik sipariş takip yöntemi. Veya lot by lot var. Her bir ürüne lotlu olarak içeriye teslim almaca, lotlu olarak tüketmece, lotlu olarak üretmece ve böylelikle izlenebilirliği yakalamacı yöntemleri var. Ama MRP temelde izlenebilirliği başaramayan, izlenebilirliğe bakmayan bir planlama yöntemidir. Patladığı nokta bence orası. Patlayabilir ama şöyle de diyebilir miyiz? Aslında MRP eşittir bence planlı yaşam gibi geliyor bana. Bir önceki bölümlere dönecek olursam MES işin sosu demiştik. Burada da şöyle bir örnekle vereyim. Yani, burada da o zaman mutfağa gidip doğru malzemeleri seçiyoruz anlamına geliyor bana birazcık da. Yani... Geçen bir müşterimle konuşalım. Bak hadi biraz daha dedikodu yapayım. Çocuk şey diyor, planlama müdürü bir arkadaş. Makine üreticileri, hadi oraya kadar da bilgi vereyim. Diyor ki ben diyor planlama müdürü olarak diyor MRP'yi çalıştırıp sonuçlarını almışım diyor. Yani ben diyor acaba diyor bakmam gereken noktanın sınırlılıkları bu kadar mı yani? Planlama düzgün çalışmış, MRP bir sonuç üretmiş diyor. Ben planlamacı olarak burada mı durmalıyım? Yoksa işte izlenebilirliği de mi yönetmeliyim? Efendime söyleyeyim işte onun önceliklerini de mi yönetmeliyim? Yani tam olarak ne? Yani planlamacı olarak MRP'yi düzgün çalıştırabilip onun sonuçlarını alabiliyor olmak onun görev tanımının için yeterli bir şey mi? Bir planlamacı aslında buradaki bütün ihtiyaçları karşılamış olmuyor. Yani MRP çalıştı, tamam. Sonuçlar doğru geldi, tamam. O zaman yani planlamacı ne yapsın gibi bir duruma dönüyor. Öyle bir dedikodu da sizlere vereyim. Yani orada aslında MRP planlamacıların tam sınırlıkları nerede olduğu biraz flu aslında. Peki hocam şöyle aklıma takılan sorulardan bir tanesi. Dediğim gibi ben uzmanlık alanım insan kaynakları. Ben hep şey yaparım yani planlı bir şey olduğu zaman da hani bizim konularda da planlı değilse birçok şey patlar. Ben söylediğinizden şunu anlıyorum. Yani bazen böyle fabrikaları da gezdiğimiz zaman dijital dönüşümle alakalı danışmanlık işlerinde şöyle sorular oluyor veya ne bileyim karşılaşıyorum da. Adam MRP'yi çalıştırmış. O MRP'yi çalıştığı zaman içerideki belli ham maddeler belli bir üretim kapasitesine göre ayrılmış oluyor benim bildiğim kadarıyla, değil mi? Ama gidiyor o ayrılmış olanı, hatta belki de hattın içinden, yani öyle hani artık üretime hazırlanacak ama diğer tarafta acil bir şey çıkıyor. Gidiyor ona harcıyor. Yani böyle şeyler var işte, plansızlık deyince aklıma böyle bir örnek geldi. Böyle durumlarda ne yapıyor MRP? Gökhan Bey daha net de söyleyebilir bunu. Ön ödeme mevzusu mesela
ön ödemeyle alakalı aklınızda bir şey var mı Gökhan Bey? Oradan siz bize bir ön ödemeyi anlatın, ben gerisini anlatacağım çünkü. Mesela diyelim sipariş geldi ama ön ödemesi gelmedi. Ne oluyor? Onu plana almam, planlandı da kalır. Şimdi siparişin olması MRP için yeterli. Hatta siparişin planlandığı statüsünde olması bile yeterli. Ama biz Türkiye'de veyahut işte dünyada artık yavaş yavaş buna dönmek zorunda çünkü global krizlerden dolayı para gelmediyse işe girmiyoruz. Tamam mı? Çünkü şey bu. Yani para çok amele eğrisi. Hani para gelmezse onun ben üretimine başlamıyorum. Ama MRP bunu dinlemiyor. Ticaretin doğal akışı. Evet. Aynen öyle. Tamam. MRP bunu dinlemiyor. Demiyor ki arkadaş içeride sipariş girdiysem ben onu çalışırım diyor. Şimdi iş şuraya dönüyor. Bazı durumlarda ön ödeme gelse de üretime başlamak zorundayız. Gelmese de başlamak zorundayız. O ürettiğimiz şeyi başka birisine verebiliriz. Bazı durumlarda üretimde bir makine bozuluyor. Efendim söyleyeyim bir işçi rahatsızlanıyor. Upkant'ta birilerinin parmağı uçuyor. Yani ne bileyim işte üretimde preshanede kalıp kırılıyor. Yani olabilecek bir sürü aksaklık var. Ve bunun sonucunda da üretimin dinamik bir şekilde değişebiliyor olması gerekiyor. Şimdi burada da aslında biraz daha temel bilgi, hani konuyu biraz daha açmak adına. Şimdi planlamanın türleri var. İşte lot by lot var, ileri planlama var, geri planlama var. Çeşitli planlama yöntemleri var. Çok fazla var. Ben kısaca şundan bir bahsetmek istiyorum. Şimdi geri planlama şunu söyler bize. Der ki senin teslimat tarihin ne zaman? İşte biz bu Mayıs ayında çekiyoruz bu videoyu. İşte diyelim ki Haziran'ın 30'unda teslim. Haziran'ın 30'undan geriye doğru sen Haziran 30'unda teslim edebileceğin şekilde iş emirlerini ve satın alma taleplerini planlar. Evet. Sen ne zaman sevk edeceksen geriye doğru plan. Bunu da nasıl yapar? O malzemeyi üretirken her bir yarı mamul üzerindeki rota süreleri, iş merkezlerinin kapasiteleri ve iş yükü ve ona göre de satın almalarını sana ulaşabileceği sürelere bakarak geriye doğru planlar. İleri doğru planlamada bugün ben üretmeye başlasam ben bunu ne zaman sevk edebilirim göre çalışır. Yani içerideki yine aynı mantık kapasiteye göre, rotaya göre, işte geliş sürelerine göre, temin sürelerine göre bunu ileriye doğru planlar. Şimdi bizim Türkiye'de veya dünyada artık burada bir iş emrinin o belirli bir tarihten kaldırılıp mesela diyelim ki yarın üretilecek bir malzemeyi ya bunu işte ustası rahatsızlandı gelemedi bunu bugün üretemiyoruz dediğimiz anda yine MRP patlar. Yani kısıtlı kaynak planlamaya girmişizdir aslında o durumda. Çünkü kısıtlı bir kaynağımız var. Nedir? İşte upkantımızdır, ne bileyim boyahanemizdir. İşte bir tanedir, iki tanedir. Ustamız bellidir. Orası bizim için kısıtlı bir kaynaktır ve onu planlamamız gerekir ve o bir anda işin içinden çıktıysa MRP bunu da sevmez. Der ki kardeşim ben bugüne planladım. Bunu planladığım günde bunun bitmeli ki bir sonraki aşamaya ben şu tarihte geçebileyim. Bu sefer işin içerisine planlamacılar girer. Bunun iş emri tarihleri değişir. Ondan sonra MRP bir daha çalışır. Veyahut işte bir Gantt chartı olur. Gantt chartından tarih değişiklikleri yapılır. Bütün iş emirleri kaldırılıp bir daha oranın içerisine getirilir gibi. Çok derin durumlar var. Bu özellikle iş emirlerinin tarihlerini değiştirmesiyle alakalı. Yaşanan bir şey. Üretim yaşayan bir varlıktır. Onun yüzünden bu tip durumlar gerçekleşecektir. MRP bu konularda da biraz kadük kalıyor. Bunun da geliştirmeleri için. Hocam, okey, her şey akışta ve organik olarak böyle yürüyor. Eyvallah, kabul ettim. Yani bu konuda herhangi bir şeyim de yok. İtilaflı durumum da yok. O zaman ben burada şunu söylüyorum. Ya ERP'nin de buna ayak uydurması lazım o zaman. Çünkü dijital dönüşümden bahsediyoruz. Benim durumum bu arkadaş. O zaman ERP'de de benim bunu karşılıyor olmam lazım. ERP'lerde bunun karşılanma oranı ne? Benim ihtiyacıma ne kadar karşılık veriyor? Şimdi zor bir soru. Sen aslında üretim şirketlerindeki... Bunu marka bağımsız düşünelim bu arada. Hani... Ama tabii canım burada marka konuştuğumuz zaman oldu. Yani... sen aslında şunu sordun bana az önce. Üretim firmalarındaki ERP'nin fail oranını sordum. Çünkü üretim firmalarında en önemli nokta MRP. MRP'deki istediğin randımanı alamadığın zaman o ERP fail olur. Çünkü lojistik birimler dediğimiz diğer işte satın almadır, depodur, efendim söyleyeyim, bütün ERP'lerin farklı bir yoğurt yiyişi vardır ama senin üretimin kalbi olan MRP'ye olan bağlılığın o projenin success veya fail olmasına sebep olur. Tamam mı? Dünyada üretim firmalarının
fail olma oranı %65. Çok büyük bir oran. Bu da şu sebepten oluyor. Yani bunun lamıcımı yok. 2 tane, bunu daha önce de konuşmuştuk ama bir daha hatırlatayım. Gökhan Bey de bu konuda çok daha tecrübeli benden ama 2 önemli noktası var. Bir tanesi, patronların o ERP veya MRP niye aldıklarını, ne sonuç beklediklerini çok iyi biliyor olması lazım. İkincisi de oluşturduğun datanın gerçekten doğru ve iş görecek olan bir data olduğuna emin olman lazım. Yani ürün ağacının doğru olması lazım. Rotalarının doğru olması lazım. Operasyonlarının doğru olması lazım. Eğer bir malzemeyi fasona gönderiyorsan o fasondaki stoğu bile takip edebilecek pozisyonda olabiliyor olman lazım. Yani bunun için operasyon ekiplerinin lazım. Kalite birimin lazım. Kalite biriminin hangi noktalara göre kalite kontrol analizinin yapılacağını bilgileri lazım ki MRP doğru bir sonuç çıkarıp seni bir üst noktaya götürüp fail olmaktan success götürüp sana para kazandırsın. Yani en önemli şeyimiz işletmeler için para kazanmak. Sana para kazandıracağı nokta bu. 2 önemli şey. Patron işi bilecek ve sana destek olacak ve senin verilerin, dataların düzgün olacak. Böylelikle o ERP hiçbir zaman fail olmaz. Aksi takdirde senin bahsettiğin gibi yaşayan bir organizma evriliyor ama yazılım geride kalıyor. Ondan sonra başlıyorlar. Projede bundan önceki uygulama daha kolaydı, daha güzeldi. Veya işte çok güzel konuya değindiniz hocam. diye başlıyor hani o kıvram. Evet. Aslında MRP analizi nasıl yapılır'a girdiniz o şeyde bahsettiğinizde. Orada hatta Gökhan hocama ben soruyu sorayım. O zaman Gökhan hocam, MRP bir sonuç değil süreçtir diye anlıyorum ben. Evet, gerçekten. O zaman bu süreçte nelere dikkat etmeliyiz? Yani hatalar nedir yani? Burada benim yani hata yapmamam için, fail olmamam için ne yapmam lazım? Çok güzel bir konuya değindiniz. Aslında MRP analizi nasıl yapılır'a gidiyor bu konu. Demin de 2 maddeden bahsetti Volkan hocam. Yani aslında sizlerin temel kurulumları tam mı? Ben ilk bunu sorarım. Temel kurulumdan kastım nedir? Ürün yapımdır, rotalarımdır, planlama metotlarımdır. Parça kartı diyeyim, envanter kartı diyeyim de anlaşılmasın hangi program kullandım. Yani buradaki planlama metotlarınız da çok önemli. Önce bu nasıl temel kurulumlarınız tam olursa MRP çok doğru çalışacaktır. Yani datalardan beslendiği için, yani sipariştir, bunları hiç söylemiyorum bile. Bir de output çıktılarımız var. Bu çıktılar nedir? Artık bu datalara göre bir MRP aslında bir öneri algoritması çalıştırıyor arka planda. Bu algoritmayı datalara göre çalıştırıyor ve size bir öneri sunuyor. Bu outputlarda da satın alma önerileri var, üretim emirleri var, depolar arası hareketler var. Bu outputlara göre de ben işlemler yapacağım artık. Bunlara dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Süreçlerimizde bunlar çok önemli aslında. Peki orada şöyle bir şey var. ERP'lerin bana verdiği outputlar neler olmalı? Yani ben yani nelere dikkat edebilirim orada? Yani satın alma dedik. İşte üretim dedik. İşte üretimi şu tarihte yapacaksın. Satın almayı burada yapacaksın. Hatta satın alacağım yere kadar hani tedarik süreleri falan oluyor ya. Bunların ERP'nin içinde olması gerekiyor benim bildiğim kadarıyla. Orada bize nasıl outputlar veriyor mesela? Tabii satın alma önerilerinde ben her tedarikçimde bir teslim termin süreleri belirliyorum. Bunlara göre de bir MRP bana işlem önerileri ya da satın alma önerileri çıkıyor. Bu tarafta da gene datayla besleniyor. Tabii üretim emirlerinde de her tezgahın ya da iş merkezinin tanımlanmış ve tüketim operasyonlarının belirli alanlarda tanımlanmış olması gerekiyor. Gene burada temel kurulumlara gidiyor olay. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii Volkan hocam bu tarafları daha iyi açıklayacaktır. En sonunda da işte mevcut siparişlerde ya da neler eksik onları kontrol etmemiz gerekiyor diyebilirim. Ben de mesela çok basic bir yerden bahsedeyim aslında. Mesela diyelim ki bir parçayı biz içeride üretimde yapıyoruz. İşte ne bileyim herhangi bir yarı mamul üretimini biz içeride gerçekleştiriyoruz. Bu yarı mamulün üretimini ben bugün gerçekleştiremeyeceğimi görüp fasona verdim. Fizik olarak fasona göndereceğim. Yani fasoncu bir firmam var, ona göndereceğim. Sistemde bunu fasona çevirip ona satın alma talebi açtırmamız gerekiyor. En temel, en günlük herhangi bir anda yaşanabilecek bir şey. Veya
Satın alma, bahsettiğim gibi tedarikçilere işte o temin süresi gibi onaylı tedarikçi anlaşmalı tedarikçi mantalitesi var. Onlarla fiyat anlaşmaları yapmam gerekiyor veya ne bileyim işte temin sürelerini en azından ediyor almam gerekiyor. Kalitede yine birçok noktada verilmiş olan durumlar var. Output'ları oradan yakalıyoruz. Yani ERP sana aslında senin sürecini iyileştirmek için gereken her türlü ihtiyacı sana söylüyor. Diyor ki kardeş bana kalite kontrol şablonlarını yükleyeceksin ki ben her bir yarı mamul için sana bir kalite kontrol analizi vereyim. Satın alma talepleri oluşacak ki sana işte satın alma siparişlerini verebileyim anlaşmalı kuruluşlarla, anlaşmalı tedarikçilerle. Veyahut ne bileyim işte içeride üretimde rota operasyonlar olacak ki o rota operasyonlara göre yürüme göstereyim. Ve ERP'lerin çoğu da bu dataların eksikliğinde size en azından bilgilendirme mesajları gönderir. Der ki bak bunun altında bu iş emrinin altında rota operasyon yok. Sen buna maliyet çalışamazsın. Maliyet olmayınca da bunun ne kadar ürettiğini bilemezsin. Bunu bu şekilde bırakma diye sana her türlü output'u verir, bilgiyi verir. Sen orada bakmadan lak diye okey'e basarsan hiçbir şey alamazsın. Bu ayrı mesele ama bu bilgiyi sana mutlaka getirir. ERP'nin getirdiği output'lara gerçekten değer vererek ve onların sonuçlarını, datalarını girersen bu sefer ERP senin işleyiş rotanı düz giden veyahut işte belirli bir ivmeyle ivmesini arttırarak çok daha iyi bir işletme olmanı sağlayacaktır MRP ile birlikte. Ama şunu da diyebilirim yani. Çok özür dilerim. Mesela MRP'den çıkan bütün otomatik satın alma önerilerini almalı mıyım? Hayır diye cevap vereceğim ben. Yani siz tamam daha iyi bir ivme kazandırır dediniz ama ben almam. Yani MRP bana şu eksik diyebilir ama ben onu kararı verecek olan benim. Katılıyorum. Okuyamadım. Ben böyle düşünüyorum. Yani kararı verecek benim oradaki satın alma temsilcimdir ya da talep planlama şefimdir. Ben onların da burada yorumunu katması gerektiği düşüncesindeyim her zaman. Ben de buraya bir saplama yapmak istiyorum Celal Hoca gibi. Şimdi MRP sadece satın alma siparişinden veya satış siparişinden beslenir. Evet. Aynı zamanda içeride minimum stok miktarından beslenir. Efendime söyleyeyim işte lot büyüklüğünden beslenir ve oradaki herhangi bir datadan farklılaşması veyahut ne bileyim işte bir siparişin bahsettiğimiz gibi ön ödemesi gelmez, sipariş komple iptal olur, efendime söyleyeyim işte savaş çıkar. Libya'ya adamlar sevkiyat yapıyorlardı. Savaş çıktı. Yani hani ne yapacağız? Sevkiyat yapamayacağız. Para da gelmeyecek. Ne yapacağız yani? Şu an ERP bize savaş çıkmasını öngörmüyor ki yani. Hani burada bir müdahalede bulunuyor olmamız gerekiyor. Velhasılı planlamacıların veyahut işte bu satın alma talebine bakanların, satış siparişine bakanların, üretime bakan arkadaşların, işlemlerine bakanların hepsinin bu konularda ERP'deki datayı görüp ona göre pozisyon da alması gerekiyor. Yani Gökhan Hocam'ın da dediği gibi sadece MRP'ye ben tuşa bastım, MRP sonuçlarını aldı. Onu vermek de doğru değil. Onun üzerinde yorumlama yapmak, onun üzerine sonuçları ortaya çıkarmak da bütün bu bahsettiğimiz birimlerin bence de görevi. Geçen bir post gördüm bir yerde ERP yalanları bir diye. MRP sizin her şeyinizi yapacak diyorlar. Yani bunu özellikle söyleyip bunlara inanmayalım lütfen. Yani MRP ne yapar dedik ya, demin hocam da siz de bahsettiniz. Mevcut stokları görür, üretimci çetelerini görür, rotaları görür, tedarik süresi, sipariş miktarı, minimum maksimum stokları da görüyordu galiba. Yani ve rezervasyonun varsa içeride onlara da bakıyor. Yani baktığı çok yer var aslında. Ama bunlara göre bir size öneri sistemi getiriyor. Öneri satırları getiriyor ama karar verecek her zaman oradaki kişi, şef ya da sorumlu uzmandır diyebilirim. Evet. Ya ben şu konuya takığım zaten. Şimdi bu kadar değişkenin olduğu bir dünyada mesela şimdi ERP'lerde de görüyoruz işte her yerde işte yapay zekalı bilmem neli falan diye çıkıyorlar. Ya arkadaş öncelikle zaten bu dediğiniz tarafları bizim halletmeden hani ERP'de yapay zeka olsa ne olacak olmasa ne olacak? Sen onu besleyemediğin sürece herkes böyle bir yapay zeka bak ben yapay zekayla müzik yapabilirim, klip çekebilirim, ne bileyim böyle başka şeyler yapabilirim. Çünkü o datalar zaten dünya genelinde belli bir böyle bir data seti olan, belli kuralları olan ve gerçekten bu iyi işlenmiş konular. Ama ERP'nin içinde bana göre yani en az bir 10 yıl var gibi yani şu üretimde yapay zekanın kullanılması yani bu MRP konusu
üretim planlama konusu. Hani bazı noktalarda kullanılıyor. Onu es geçmiyorum ama yani şu bahsettiğiniz işte mesela dedik ya planladık ettik her şey güzel gidiyor. Hatta MRP yapay zeka bana çok da güzel fikirler verdi. İşte sonuçlar çıkardı. Ben onlardan birini seçtim. O akışta gitti. Ama savaş çıktı. Ne yapacağız? Aynen öyle. Yani işte onun da yani bir şekilde böyle hani o senaryolara eklenebiliyor olması lazım. O yüzden %100 böyle yani bir planlama mümkün değil dünya konjüktüründe. Ben bunu anladım sizin anlattıklarınızdan. Evet. O yüzden şöyle söylüyorum ben. Benim için bugünün özeti planlarsak saklamayız. Planlamazsak saklarız. Planlasak da mı saklasak yoksa yok Excel'den devam mı gibi bir şey oluyor ama. Evet. Planlasak da mı saklasak, planlamasak da mı saklasak? Bence de bu işin temeli o. Ki bahsettiğim gibi her an her şey değişebiliyor. Dünyada her an her şey olabilir. Bir tane deli manyak kovboy geliyor. Diyor ki ben %300 yaptım diyor şeyleri. Gümrük vergileri. Hadi bakayım yani her şey olabiliyor. Bu artık yapay zekanın bile yetmeyeceği bir durum artık burası. Aynen öyle. MRP'ler elinden gelince ayak uydurmaya, ERP'lerde ayak uydurmaya çalışıyor diyorum ben de. Güzel. Valla bugün benim için çok güzel geçti. Çok teşekkür ederim. Yani değerli bilgilerinizi de paylaştınız. Bir şeyi neydi böyle cahil kaldığım bir noktayı daha tamamlamış olduk böyle. Sayın Şerbetçioğulları ne demek görevimiz. Teşekkür ederim. Sayın Şerbetçioğulları. İzleyenlerimiz de faydalanmıştır, bilgilenmiştir. Yani demin yapay zekadan bahsettiniz ya, MRP o zaman bir tahmin makinası ya da yapay zekası değil, karar destek sistemi diyebiliriz o zaman son nokta olarak. Gibi aynen yapay zeka bu konuda çünkü çok dünya konjüktüründe olan olaylar zaten şirketin içindeki datasetlerde sıkıntı var hani konuştuğunuz. Evet. Dolayısıyla MRP evet o noktada katılıyorum dediğiniz gibi. O zaman ben teşekkür ediyorum katılımınız için Sayın Şerbetçioğulları. Haftaya yine güzel bir konuyla sizlerle birlikte olmayı planlıyoruz. Ağzınıza sağlık Sayın Özer Bey ve Sayın Gökhan Bey. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve Spotify'dan da dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınız ve beğenilerinizle bizlere inceden motive ederseniz çok çok memnun oluruz. Haftaya görüşmek üzere. Esen kalınız. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.